Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz yeni bir haftalık burç yorumlarına. Umarım herkes iyidir, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz. Evet, yeni haftada 19 ve 25 Şubat haftasında bizleri neler bekliyor? Bu yayında ondan bahsedeceğiz. Bu arada yıllık burç yorumlarınızı gecikmeli de olsa hazırladım. Şu an sanırım ilk 6 burç yayında, hafta sonuna kadar da kalan burçları da tamamlamış olacağım. Unutmayın, onları izlerken Mart ayından itibaren olasılıkları değerlendirdim. Çünkü zaten Mart ayında tutulmalar başlıyor 25 Mart'ta ve yılın sonuna kadar hem tutulmalar, Jüpiter'in burç değiştirmesi, Satürn'ün etkileri, Mars'ın işte Satürn'le kavuşumu gibi burçlar üzerinde oluşabilecek olasılıkları anlattım. Doğum haritanızın aldığı etkilere göre umarım harika bir yıl geçirirsiniz. Sevgili dostlar, 19-25 Şubat haftasındayız. Evet, bu hafta ya enerjilerin değiştiği bir gündemle giriyoruz. Çünkü hemen 19 Şubat Pazartesi günü Güneş artık Kova burcundan ayrılıyor ve Balık burcuna geçiyor. Bütün balık arkadaşlarım, sevgili dostlarım, doğum gününüz kutlu olsun. Nice nice güzel, sağlıklı yıllar diliyorum sizlere. Tabii ki Güneş Balık burcuna geçtiği gibi bizim hayat enerjimiz, yaşamımızın kalbinin attığı yerde değişecek sevgili dostlar. Hayatımızın biraz arka plan enerjileri devreye girecek. Öncelikle çok daha hassas, daha duyarlı, daha sezgisel bir sürece doğru ilerliyoruz. Ve yine balık etkisi burada tabii çok güçleniyor. Çünkü bu hafta cumartesi günü de Merkür Balık burcuna geçecek. Bu sefer ne olacak? Hem düşüncelerimiz hem de yaşamımızdaki olaylar, konular duygusal anlamda balığa daha çok yaklaşacak. Ve önemli bir şey daha. Bu hafta Venüs Kova burcundaki topluluğa eşlik ediyor artık. Yani Venüs de Kova'ya geçti ve bu hafta Plüto, Mars, Venüs birlikte ilerleyecekler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Plüto ve Mars kavuştu ve dünya üstünde, Türkiye üstünde mesela madenler, göçükler, işte deniz kazaları gibi durumlar söz konusu oldu ve hayatlarımızda önemli aslında kilit noktalarını çalıştırdı. Şimdi o kilit noktalardan bir diğeri ise bu hafta Venüs'ün tam olarak Mars'la kavuşacağı 22 Şubat Perşembe günü çalışacak. Bu önemli bir gün arkadaşlar, çünkü hemen 24 Şubat günü Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Dolunay neydi? Tamamlanmalar. Hayatımızdaki enerji akışının neredeyse, eğer nerede bir yoğunluk varsa orada daha belirgin sonuçlar bize getirir. Ve hemen bir gün öncesinde bu Venüs'ün Mars'la kavuşuyor olması tabii hemen aklımıza ilişkileri getiriyor. İlişkilerde biraz tehlike çanları çalabilir sevgili dostlar. Özellikle Perşembe günü biraz böyle zor bir gün, aynı zamanda stresli bir gün olabilir. O güne çok önemli işlerinizi denk getirmezseniz belki daha sağlıklı olacaktır. Bir yandan dolunay enerjisi, genelde dolunaylar bizim duygularımız üzerinde çok etkilidir. Biraz baskı yaratırlar. Bu toprak dolunayı, ama yine de tabii ki çok karşıtlıklar var dolunayda. Öyle kolay bir dolunay değil. O yüzden de Perşembe günü özellikle ilişkilere, çocuklara, ki çocuklarla ilgili konular da gündeme gelecek, aşk hayatına, çünkü Ay da Aslan Burcu'nda kesinlikle aşkları gösteriyor. Yani ilişkilerde başka yönlere doğru evrilebiliriz. Bu biraz zor da olabilir, tehlikeli de olabilir. O yüzden yine burada uyarmak istiyorum. Lütfen kendinizi güvende hissetmediğiniz yer ve kişilerle irtibatlarınıza dikkat edin. Ama haftanın geneline baktığımda çok zor, böyle çok gergin, önceki hafta kadar gergin bir hafta olmayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Pazartesi günü Güneş Balığa geçiyor ve duygusallaşıyoruz. Daha sezgisel, daha yaratıcı, daha sanatsal bir enerji akışında olacağız. Hatta biraz daha böyle maneviyata da çok yöneleceğiz artık. Satürn'e doğru da gidecek. Önümüzdeki hafta sonu olacak ama biraz manevi duyguların, empati yeteneğimizin, merhamet duygularımızın da umarım dünya üzerinde şu an yaşanan bütün savaşlar, siyasi ortamlar, işte tüm dünyada biliyorsun liderlerin böyle güç gösterileri var. Bu maneviyat, bu vicdan, biraz vicdanla da ilgili. Umarım her yerde herkes de çalışır.
bu yaşadığımız kaotik günler en azından biraz sakinleşir diyorum. Evet efendim, pazartesi, salı, Ay Yengeç burcunda ve aile temaları gündeme gelecek. Eğer evinizde ya da yaşadığınız yeri ilgilendiren konular veya kişilerle işleriniz varsa gayet de güzel. Bu 2 günü kullanabilirsiniz. Anne, baba, biraz böyle nostalji günleri olacak aynı zamanda pazartesi, salı günü. Eskiye dönebiliriz. Güzel haberler de alabiliriz bu arada. Mesela çocuklukta olmuş kişiler, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, ne bileyim, biraz bizi böyle geçmişe götürecek günler gibi gözüküyor. Hemen 21'inde 22'sine, yani çarşamba ve perşembe günleri ay artık Aslan burcunda olacak. Bakın, haftanın ortası çok renkli. Action'lı, hareketli, biraz böyle göz önüne gelecek her şey. Gözümüze batmayan şeyler bile dikkatimizi çekebilir, gözümüze batabilir. Aynı zamanda aşk günleri efendim. Evet, bu hafta aşk hayatı çok gündemde olacak. Başka neler gündemde olur? Sanat, yaratıcı konular, eğlenceyle ilgili konular. Tabii ki altınla da çok, aslan altınla da bağdaştırılır. Yani altın ve altın madenlerle ilgili biliyorsunuz bir ciddi bir kaza yaşadık. Şu an hala kayıplarımız var. İnşallah sağ olarak kurtarılırlar. Ailelerine sabır diliyorum. Yine altın, madenler ya da farklı konularda böyle durumlar söz konusu olacak çarşamba ve perşembe günü. Tabii ki altın fiyatlarıyla da ilgili olacağını söyleyebilirim. Çünkü Venüs Mars'ta kavuşuyor ve Venüs yine ilişkilerle beraber parayı da temsil ediyor. Burada iniş çıkışlar biraz dengesiz olabilir açıkçası. Onu söyleyebilirim. Evet, Cuma günü akşam gece saatlerinden itibaren artık Merkür Balık burcuna geçiyor. Bakın, Merkür Balık burcuna geçtiği andan itibaren Kova'daydı, biliyorsunuz, Kova burcundaydı. Güneşle birlikteydi hep. Fakat biraz daha hassas artık çalışacak. Duygu ve düşüncelerimizi çok daha kibar, çok daha ses tonunu bile etkileyecek bir üslupta düşündürür bize. Bu anlamda yaratıcı konular için inanılmaz bence keyiflidir. Meditasyonlar için, ibadetler için, arka planda çalışan duygusal, yani şu içsel dünyamızı huzura erdirecek çok önemli gelişmeleri yakalayabiliriz. Yeter ki fark edin, yeter ki görmeye niyet edin, bunları görebiliriz. Ama diğer yandan şöyle de bir durum başlıyor. Bakın, 24'ünde bir Başak Burcu'nda Dolunay. Bu nedir efendim? Bir arka plan konuları, yani çok önemli duyumlar alırız. Bilinmeyen şeyler ortaya çıkar. Bazı sırların ortaya çıkacağı dünya üzerinde veya bizim kendi özel haritalarımızda. Sağlıkla ilgili konuları bu hafta özellikle lütfen sağlığınıza da dikkat edin. Başak Dolunay'ı sağlıkla çok ilgilidir, ilişkilidir. Bunun için ekstra bir yayın yapacağım için burada böyle yüzeysel geçiyorum. Ve çalışanlar burada öne çıkacak. Kim? Hizmet sektöründe çalışanlar. Kimler? Türkiye üzerinde mesela düşünün, dünya üzerinde kim? Sağlık sektörü. İşte dünyanın üzerinde yine sağlığa dayalı işte aşılar, bulaşıcı hastalıklar, salgınlar. Çünkü Mars ve biliyorsunuz Satürn kavuşmaya doğru gidecek. Mart ayında gerçi daha var ama yine de salgın ve benzeri şeylere dikkat. Özellikle sulardan gelebilecek tehlikelere karşı lütfen dikkat ediniz. Toprakla ilgili konulara dikkat ediniz. Bir takım zehirli maddelerin oluşumundan vesaire benzeri olmayan değişik şeyler duyabiliriz ve bazı mikroplar falan. Bunu medyada, sosyal medyada burada çok bu konuşulabilir, mesela çarşamba ve cuma günü. Sevgili dostlar, evet, cumartesi günü tam dolunay günü. Bu dolunay saat 15.30'da 4 derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu tabii ki şu da olabilir. İşle ilgili, işte mesleki durumlarla ilgili gelişmeleri de getirecektir. İşe başlamak, başvurulardan cevap almak mesela burada yine çok öne çıkacaktır. Yine Başak'ın mesela temsil ettiği şeyler bu hafta nasıl? Bir de Başak Burcu'nun temsil ettiği konular arasında tabii ki temizlik ve hijyen vardır. Detaylarla çok uğraşmak vardır. Disiplin onlar için çok önemlidir ve bizim için de işte bu özellikle bence hijyene
çok çok dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Sevgili dostlar ve aynı zamanda bu hani Merkür'le Mars'la falan da karşıtlık içinde olacağı için biraz daha da özellikle Perşembe biraz burada dikkat çekici benim için ama yine de hafta sonuna etkilerini taşıyacaktır. Evet ve pazar günü de yine Ay Başak Burcu'nda. Bir de şu var, bu aslında bizim için bir artı. Başak dolunayları, mesela dolunay ya, emek vermek, çaba göstermek, ondan sonra sağlıkla ilgili konularda bir sonuç almak. Mesela bazı şeyleri bırakmak, bazı alışkanlıkları sağlığımızla ilgili mesela daha şifalandırıcı bir süreç olarak da düşünebilirsiniz sevgili dostlar. Yani haftanın genelinde balık enerjileri çalışırken ama bir Venüs, bir Mars, bir Plüto üçlüsü burada seyahat edeceğine göre bakın, isyan sesleri, haykırışlar, dünya üzerinde bunu daha çok duyabiliriz ve tabii ki toplumsal konular ve sosyal alanlar yine çok güçlü çalışacak sevgili dostlarım. Evet, şimdi gelelim bakalım bu hafta burçlarımızı neler bekliyor? Hangi gün nasıl etkiler alıyoruz? Koç ve yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar, 19-25 Şubat haftasında Güneş artık Balık burcuna geçiyor pazartesi günü. Ve Güneş'in Balık burcuna geçmesiyle de sizi biraz daha sakin, dingin, huzurlu, daha araştırmacı, daha meraklı, biraz arka tarafta içsel duygularınızı daha çok öne çıkaracak bir ay başlatıyor aslında ve önümüzdeki süreçte de yine bu hafta ile birlikte hem bu alanlar hem sağlıkla ilgili konular, çalışma hayatı özellikle siz koçların gündeminde olacak ki özellikle 24'ü civarı mesleki konular, sağlıkla ilgili konular, akrabalarınız olabilir, evcil hayvanlarınız olabilir. Bu haftanın temel yapı taşlarını oluşturacak sizin için. Evet, haftanın Kova burcuna geçen Venüs'ü Mars ve Plüto'yla kavuşumda sizin için arkadaş, eş, dost, ilişkiler, çocuklar ve orada biraz asi bir enerji açığa çıkıyor. Bağımsız, daha özgür, biraz farklı davranmak, farklı yerlere gitmek, farklı arkadaş veya dostluklar içerisinde olmak gibi bir aslında güdü içindesiniz. Çünkü orada ciddi bir stelyum oluştu. Arkadaş çevreniz, özellikle kadın ya da erkek arkadaşlar çok daha fazla gündeminizde olacak ki özellikle Perşembe günü bu çok daha vurgulu gibi gözüküyor. Oradaki para alışverişleriniz, önemli toplantılar vesaire yine bu haftanın öne çıkan dinamikleri arasında. Evet, haftaya nasıl başlıyorsunuz? Pazartesi ve salı sizin için evle ilgili konular gündeminizde olacak. İşte aile dizimi mesela, ebeveynlerinizi ilgilendiren konular, aile içindeki durumlar, evin içindeki yerleşimler, temizliktir veya detaylı bir iştir. Bunlar çalışanlar için belki home office çalışıyorsun ya da böyle bir duruma geçmek için de bir hazırlık veya o durumdan normal bir işe geçmek için bir hazırlık olarak da değerlendirebilirsiniz. Haftanın ilk 2 günü burada böyle bir enerji var. Çarşamba öğle saatlerine kadar da devam edecek. Evet, çarşamba öğleden sonra ve cuma günü dahil olmak üzere bu haftanın en çok aşk konuları siz koçlarda olacak efendim. Evet, ilişkiler için gündem çok yoğun olacak. Bu sizin için mesela biraz perşembe zor bir gün gibi gözüküyor. Ay Aslan Burcu'nda ilişkilere dikkat diyorum. Çünkü orada Venüs Mars kavuşuyor, işte Ay Venüs ve Ay Mars karşıtlığı var. Çatışmalı, anlaşmazlıklarda orta yolu bulmakta zorlanabileceğiniz bir 2 gün olabilir. Temkinli olmanızı tavsiye ediyorum ama ilişkiler dinamikleri, içine parayı da katıyorum ben burada. Yatırımlarla ilgili konular, aynı zamanda çocukları ilgilendiren alanlarınız, çocuklarla ilgili konular, onların görev ve sorumlulukları, okula gidiyorsalar veya yetişkin çocuklarınızın aile içindeki durumlarını da aktifleştirecek efendim.
Evet, geldik cumartesi ve pazara. Şimdi cumartesi günü bir dolunay günü aynı zamanda ve sağlık evinizde dediğim gibi, ama bu iş yaşamına da taşınabilir. İşle ilgili önemli bir gelişme bekleyebilirsiniz mesela. Bir sonlanma da olabilir. Ama belki de yeni bir iş teklifi gelecek ya da başvurularınıza cevap gelecek. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Bir takım şeyler duyabilirsiniz mesela. Biraz aklınızı karıştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bu sizden saklanan bir şey olabilir veya sizin belki çok duymasını istemediğiniz bir konu ortaya çıkar ve orada açıklama yapma gereği duyabilirsiniz. Bunun gibi durumlar var. Burada özellikle tabii sizin yönetici gezegeninizin Mars'ın buradaki Plüto ve Venüs'le hani kavuşumu aslında önemli bir değişimi işaret ettiği için, önemli bir dönüşümü, eğer siz tabii buna hazırsanız burada bir yenilik getirebilme olasılığı var iş hayatınızda. Sağlığa birazcık daha dikkat etmek gerekebilir efendim bu dolunayla birlikte. Hijyen veya o koşullar, ciddi bir temizlik, köklü bir temizlik de yapabilirsiniz hayatınızda. Bu çalıştığınız yer, arkadaşlarınız, akrabalarınız olabilir. Benzer konuları da hayata geçirecektir. Evet sevgili koç burçları, çok ciddi önemli değişimler hayatınızın ilişkiler, aşk, para alanında bu hafta gündemde olabilir. Umarım sağlıklı, güzel bir hafta geçirirsiniz ve ilişkilerle ilgili de önemli gelişmeler çok yakın zamanda gündeminizde olacak gibi. İyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Boğa ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar, haftalık burç yorumlarımla hoş geldiniz. 19-25 Şubat haftasındayız. Evet, bu haftaya pazartesi günü Güneş'in Balık burcuna geçişiyle başlıyoruz. Güneş Balık burcuna geçer ve sizin önümüzdeki bir ay boyunca inanılmaz sosyal bir hayatınız başlar. Çok sosyal olacağınız, arkadaşlar, eş, dost, toplantılar, davetler gibi konuları öne çıkaracak bir zaman. Aslında keyifli de bir zaman olacak sizler için. Özellikle hafta sonuna doğru ayın 23'ünde Merkür'ün de Balık burcuna geçmesiyle buradaki enerji daha da güçlenecek. Davetlere gidersiniz, özel toplantılara gidebilirsiniz mesela. İş görüşmeleri, iş projeleri olabilir ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilir ve çok sosyal aktivitelere de kendinizi içinde bulabilirsiniz. Evet, böyle bir zaman dilimi olacak ve diğer yandan Merkür de tabii burada ilerliyor olacağı için yakın çevrenizde mesela kardeşler, herhangi bir konuya başlamak adına çok yüksek bir dürtü altındasınız sevgili boğa burçları. Bu alana da etki yapacak. Bu haftanın önemli bir durumu daha, o da Venüs, Mars ve Plüto Kova burcunda sizin bu önemli bir yenilik yapma dürtünüzü ortaya çıkartıyor. Nerede yenilik yaparsın? Yaptığın işte daha yaratıcı olabilirsin. Biraz daha vizyoner davranabilirsin. Kariyer evinizde çünkü bu kavuşumlar. Dolayısıyla da orada bir yenilik getiriyor. İşte yaptığınız işe biraz daha teknolojiyi katabilirsiniz. Biraz daha derin argeler yapabilirsiniz. Uğraştığınız konu neyse, yaptığınız iş neyse orada bir yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Ki bu %99 çalışacaktır. Bu haftanın en önemli aslında dinamiklerinden bir diğeri de bu olacak sizin için. Evet efendim, bu haftanın biraz zorlayıcı günü aslında ayın 22'si Perşembe günü. Ay Aslan burcunda, aile içiyle ilgili konular mesela Perşembe ve Cuma, eviniz, yerleşim yeriniz, mesleki konularla ilgili konular biraz zorlanabilir. Venüs Mars kavuşumu var o gün. Ay Venüs Mars karşıtlığı var. Özellikle Perşembe gününe önemli gündemleri almasanız belki daha yerinde olabilir. Biraz agresif, çabuk sinirlenebileceğimiz, hatta biraz sakarlıklara karşı da lütfen özellikle o 2 gün bir tık daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mars'ın falan oradaki durumları biraz böyle sert olabilir. Sevgili dostlar, evet, Cuma günü artık Merkür de buraya geçiyor ayın 24'ünde ve o gün bir dolunay yaşayacağız. O gece bir dolunay yaşayacağız sevgili dostlar. Pardon,
Başak Burcu Dolunay'ı 24'ünde bir gün sonra saat 15.30'da 4 derece Başak Burcu'nda bir Dolunay yaşayacağız. Ve bu Dolunay eğer doğum haritanız etki alıyorsa aşk hayatınızı çok ilgilendirebilir. Evet, ilişkiler yönünde önemli bir gelişme söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizle olabilir. Finansal konuları daha çok gündeme de getirebilir. Aynı zamanda burayı tabii hani Merkür yönettiği için Merkür de Balık burcunda çok fazla bilgi ve iletişim trafiği içinde olacaksınız. Bilhassa hafta sonunda cumartesi günü biraz sert de bir gün. Öyle çok kolay da bir dolunay değil. Bazı şeyler duyabilirsiniz. Bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzdan duyarsınız, sevgilinizden duyarsınız. Parayla ilgili konularda duyarsınız. Önemli bir gelişme burada söz konusu olabilir efendim. Ve hafta sonu burayla noktalanıyor. Bu alanlar çok fazla gündeminizde olacak. Tabii Dolunay'la beraber aslında burası 10 gün daha da artarak etkisi devam edecek sevgili boğa burçları. Yönetici gezegeninizin Venüs'ün bu hafta Mars'la kavuşuyor olması sizi direkt ilgilendiriyor tabii ki. Özellikle bu hafta Perşembe ve Cuma hayatınızda biraz action olabilir. Dikkatli olun. Çalışanlar için söylüyorum. İş yerinde de böyle agresiflikler olabilir. Fikir ayrılıkları olabilir. Yön değiştirmeye doğru bazı böyle düşünceler olabilir. Varsa da hani tabii ki olması gerekiyorsa olur. Çünkü orada bir Mars ve Plüto Venüs boşuna kavuşmuyor. Demek ki bir yenilik yapma zamanı diyebiliriz ama sakince yapalım bunu sevgili dostlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Her şey istediğiniz gibi gider ama dolunay haftaları önemli aydınlanmalar getirir. Bilginize sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, yeni bir haftaya merhaba diyoruz efendim. 19-25 Şubat haftası sizin için önemli bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Çünkü pazartesi günü Güneş Balık burcuna geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın merkezinde çok önemli konular olacak. Evet, bir ay boyunca özellikle hafta sonu daha da çok yoğun olmak üzere bunu hissedebilirsiniz. Mesleki konular çok öne çıkacak. Ve yönetici gezegeniniz Merkür. O da Balık burcuna geçer bu hafta ve Merkür'ün Balık burcuna geçmesi de tabii 23'ünde Cuma günü bu arada geçiyor. Düşünsel anlamda harekete, eyleme geçmek üzere çalışacaktır. İşle ilgili ya da ailesel konularla ilgili. Aslında hayatınızın tümünü ilgilendiren konularda bir takım fikirler, yenilikler, değişimler olabilir. Bir de dolunay yaşayacağız 24'ünde Cumartesi günü 4 derece Başak Burcu'nda. Her ikizler belki etki almayabilir. Özellikle ikizler Burcu'nun ilk 10 gününde doğanlar belki daha çok etki alabilirler bu dolunay ve güneşin balığa geçmesinden. Bu hafta bazında konuşuyorum. Yaşam yerinizi, ailenizi de işin içine katarak bazı yenilikler olacak yaşantınızda. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa ev değiştirmek, evin içinde bir yenilik olması ya da süregelen durumlarda biraz arafta kalmış bir durum, bir fikir, bir konu varsa onların da belirgin şekilde ortaya çıkacağı bir süreç olacak. Cumartesi günü yaşayacağımız Başak Dolunay'ıyla birlikte. Bu dediğim gibi işle ilgili, anneyle, babayla, aile içindeki konularla ilgili çok fazla sizi enerjisi olarak burada aktif yapacak. Şimdi efendim bu haftanın ikinci önemli konusu. Artık Venüs Kova burcunda Mars'la beraber ve Plüto ile beraber sosyal yaşantınızda inanılmaz bir değişim yaşıyor olabilirsiniz. Orada bir yenilik var. Çevrenizde mesela sosyal çevrenizde bir yenilik olabilir ya da siz böyle bir değişim ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki grupları, arkadaşları veya içinde bulduğunuz bir takım çalışma mesela ekip çalışmaları diyelim. Oralarda bir yenilik olabilir. Özel hayatınıza da yansıyabilir bu ama sosyal yaşantınızın özellikle biraz daha genişlediğini, orada biraz daha vizyoner böyle bakan bir
pozisyonda olacaksınız. Dolayısıyla aslında size iyi de gelecek bu değişim. Çok iyi gelecek. Çünkü orada bu hafta Venüs, Mars efendim ayın 22'sinde kavuşumda olacaklar ve çok güçlü bir enerji açığa çıkıyor ama ikizler adına bence bu değişim çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Perşembe günü biraz zor bir gün. Onu belirtmek istiyorum. Ay Venüs Mars karşıtlığı var. Ve Ay da o arada Aslan Burcu'nda olacak. Yakın çevreniz, seyahatler, bir takım ticari konular, yazılı, sözlü, evraklar, böyle e-postalar, bir takım telefon trafikleri gündeminizde olabilir. Ama orada bazı anlaşmazlıklar söz konusu olma ihtimali var. Tabii bunlar belki de kardeşleri olanlar onlarla ilgili de olabilir. Ticari faaliyetlerinde aktif olduğu ama biraz dikkatli olmamız gereken bir gün. Haftayı şöyle genel değerlendirdiğimizde ise mesela pazartesi, salı günü para işleriniz, para konularınız devrede olacak. Biraz alma, verme dengesi, alışverişler, para da harcayabilirsiniz bu arada. Bir takım girişimlerinizin sonuçları gelebilir. Maddi konularda bazı yeni gelişmeler söz konusu olma ihtimali var ve burası gerçekten güçlü çalışıyor. Beklediğiniz bir para gelebilir mesela yine bunun içerisinde. Hemen çarşamba günü öğleden sonra cuma günü dahil olmak üzere işte bu yakın çevre dediğim biraz önce söylediğim konular hareketleniyor. Bazı girişimlerde bulunabilir. Özür dilerim. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Burası interaktif bir alan. Çok fazla bağ içinde olacaksınız. Mesela uluslararası konular olur, ticaretle ilgileniyorsundur, eğitimle ilgili bir konu ile ilgilenebilirsin. Yakın çevrenizde çok iç içe olacağınız bir hafta ortası yaşayacak ve bir yerlere gidip geleceksiniz. Ama orada biraz dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Yine orada tedbirli ve elden bırakmamak gerekiyor. Yani konuları kendi kontrolünüze tutmaya çalışın. Çünkü Merkür bu arada hafta sonu itibariyle Balık burcuna geçecek ve Merkür'ün Balık burcuna geçmesi sizi biraz zihinsel olarak dalgın yapabilir. Çok konulara, olaylara böyle adapte olamayabilirsiniz. O bakımdan da dikkatli olmak gerekiyor. Evet efendim, haftanın hemen cumartesi gününe geldiğimizde de artık Dolunay günündeyiz ve saat 15.30'da 4 derece Başak Burcu'ndaki Dolunay'ımız doğacak. İşte evinize, hafta sonu özellikle evde, aile içindeki konuları değerlendireceksiniz. Bunlar belki de yakınlarınızla birlikte olacak gibi duruyor. Bu hafta bence aile içindeki konuları değerlendirirken bunun içinde para da olacak. Finansla ilgili konular olacak. Bir şeylerin alımı satımı da olabilir bu arada ya da böyle bir fikir ortaya çıkabilir. Mesela diyelim bir emlak satışa çıkarmaya karar verirsiniz gibi konular var. Sevgili dostlar. Evet böyle bir hafta umarım her şey istediğiniz gibi yolunda gider ve mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, yeni haftaya merhaba. 19-25 Şubat haftasındayız. Evet bu haftaya enerjiler değişik giriyoruz. Pazartesi günü Güneşimiz Balık burcuna geçiyor. Ve Güneş bir ay boyunca Balık burcunda ve siz sevgili yengeçlere destek olacak. Çünkü su grubu gökyüzünde yavaş yavaş çoğalacak. Çünkü Cuma günü de Merkür Balık burcuna geçer ve bu su elementindeki yoğunluk sizin hayatınıza olumlu şekilde yansıyacak. Şimdi bu haftadan itibaren seyahatler geliyor efendim. Küçük de olsa böyle bir 2 günlüğüne de olsa böyle bir yerlere gidecek. Bir güzel kafanızı dinleyecek olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili konuları olan bir yengeçseniz bu hukuki süreçler burada aktifleşebilir. Ve öte yandan ticari konular aktifleşir. Daha fazla hem uluslararası konularda hem yakın çevre belki başka şehirler içinde bunu değerlendirebiliriz. Burada güçlü bir enerji açığa çıkacak ve tabii eğitim. Eğer eğitimle ilgili bir zaman, bir tarih, herhangi bir konu için bekliyorsanız eğer işte pazartesiden itibaren burada size fırsatlar verecek önümüzdeki bir ay boyunca sevgili yengeç burçları.
Ve bu hafta önemli bir hafta yine, çünkü Dolunay haftasındayız. Hemen cumartesi günü Başak Burcu'nun 4 derecesinde de bir Dolunay meydana geliyor. Ve yengeçler için, evet, eğitim dedim biraz önce. Eğitimle ilgili gündemler, evraklı işler, bazı böyle alışverişler söz konusu olacak. Sosyal medya ya da biraz daha böyle dijital konular yine gündeminizde. Tabii ki yakın çevrenizde olan ilişkileriniz de çok artacak. Küçük küçük kısa seyahatler yapacaksınız ve başvurular için, herhangi bir konuya, bir yere bir mail atmak, bir başvuruda bulunmak için çok önemli ve destekleyici olacaktır. Eğer aklınızda bir yerlere gitme planı varsa mesela, bu bir devletle ilgili de olabilir. Bunları da gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu haftanın en güçlü enerjisi bu alanda çalışacak. Size bazı yollar gözüküyor sevgili yengeç burçları. Evet, devam edelim ve bu hafta Venüs artık sevgi gezegenimiz Kova burcunda. Mars Plüto ile birlikte ilerleyecekler ve bunlar hepsi kavuşumda olacak. Tabii ki tam kavuşumda 22'sinde Venüs Mars'la kavuşacak. Plüto'dan birazcık böyle aralanmış olacak. O da sizin para konularınızı gösteriyor. Mesela Perşembe günü para konularında biraz dikkat derim mesela. Sadece Perşembe değil, Perşembe ve Cuma günü beklenmedik şekilde de gelişebilir bazı şeyler. Çünkü alışverişler, parayla ilgili bir takım konular, oradaki beklentiler, oradaki yenilikler olabilir. Bu hafta en çok yengeç burçları için çalışacak ve haftanın bu 2 günü olacak. Ama bunun için lütfen Perşembe gününü kullanmayın. Diyelim bir bankadan kredi alacaksınız veya devletle ilgili bir işiniz var. Burası biraz böyle zorluklar çıkartabilir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü Cuma günü de Merkür Balık burcuna geçiyor ve Merkür Balık burcuna geçtikten sonra sizin için belki bir tık daha rahat ilerleyecektir. Çünkü sizi destekleyen bir pozisyonda olacak efendim. Ve haftanın günlerine göre, evet, yengeçler haftası gerçekten. Çünkü pazartesi günü hem Güneş Balığa geçer, Ay burcunuzda. Bakın, geçen haftadan ya da 10 gündür ilerletemediğiniz bir takım durumlar varsa, konu varsa, bu işinde olur, evinde olur, yaşadığın yerle ilgili olur. Pazartesi, salı günleri bunlara karar vermek, bunları ilerletmek ya da yeniden planlamak, yeniden projelendirmek için değerlendirebilirsiniz. Kendinizle ilgili üstünüz, başınız, görünümünüz olabilir. Herhangi bir konuda böyle bir duruş sergilemek, karar vermek için yengeçler için çok önemli bir hafta ve ben diyorum ki yengeçler yaşam yerlerini ve işleriyle ilgili ve aynı zamanda aşk hayatıyla ilgili bu hafta olumlu destekler alıyorsunuz. İlişkiler adına da gökyüzü zaten pazartesi itibaren sizi destekliyor sevgili yengeç burçları. Evet, Perşembe, Cuma para dedik ve Cumartesi, Pazarda Dolunay. Zaten Cumartesi günü bir takım hızlı büyüyebilecek gelişmeler yaşamınızda. Unutmayalım ki Dolunay her şeyi ortaya, her şeyi açığa çıkaran, önümüzü görebildiğimiz zaman dilimleridir ve önemlidir. Her ay olduğu gibi bu ayda bu alanınızda olacağı için bu alana denk gelen bir konunuz varsa değerlendirmenizi tavsiye ederim. Etkileri de 10 gün devrede olacak değerli yengeç burçları. Efendim, mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Aslanlar, yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, yeni haftaya merhabalar. 19-25 Şubat haftasındayız ve tıpkı yengeçlerde olduğu gibi aslanlar için de önemli bir hafta olacak bu hafta. Şöyle sırasıyla önce konuları, sonra günlere döneceğim hemen. Bu hafta pazartesi günü Güneşimiz artık Balık burcuna geçiyor. Balık takım yıldızında ilerleyecek ve balık demek yengeçler için para evlerine bir güneş geçiyor anlamına geliyor. Para derken paylaşılan kaynaklar alanına. Paylaşılan kaynaklar eşinle, ortağınla, ailenle veya herhangi bir hukuki sürecin sonrasında oluşabilecek
paylaşılması gereken bazı durumlar ve burası resmi kurum ve kuruluşlarla da alakalı. Önümüzdeki bir ay boyunca eğer buralarda çözülmesi gereken bazı konular varsa işte bu hafta bunlar devreye giriyor. Evet, onun yanı sıra hemen 24'ünde Merkür, düşünce gezegenimiz o da Balık burcuna geçer ve sizin aklınızda, kalbinizde işte bu alanda olacak. Ya bir para bekliyorsundur, ya bir ödemen vardır, ya bir miraslı işin vardır ya da bazı mesela kredilerle ilgileniyorsundur. Bir kredi olayı söz konusu olacaktır. Yani bu da bankalarda aslında öne çıkacak önümüzdeki bir ay boyunca. Ama para dedik. Şimdi ayrıca bu hafta bir Başak Dolunay'ı yaşayacağız. Cumartesi günü 4 derece Başak Burcu'nda ve bu Dolunay da sizin para hanenizde gerçekleşiyor. Bu ayın parasal konularda en çok ilgi duyan, en çok gelişme gösterecek burcu sizsiniz. Dolunay demek bir başvurunun sonucu olabilir. Bir beklentinin karşılanması olabilir. Bu ister eş ve ortaklıklardan olsun, isterseniz mesleki alandan mesela bir iş yapmışsınızdır, karşılığını, bedelini bekliyorsunuzdur. Bu alanda da çalışabilir. Biraz sıkıntılı olabilir. Özellikle bu haftanın sıkıntılı olabilecek, bizi zorlayacak günü de 22'si Perşembe günü. Eğer bir girişiminiz varsa, mesela harekete geçmek için bence kullanmayın. Bir başvuru için değerlendirmeyin derim. Eğer vaktiniz varsa bir önceki günü ya da bir sonraki günü beklemenizi tavsiye ederim değerli aslanlar. Şimdi günlere şöyle baktığımızda ise pazartesi, salı zaten düşünceli gözüküyorsunuz. Biraz böyle manipüle bir durumdasınız. Duygusal anlamda biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Bu da maddi konuları belki çözmek yönünde düşünceleriniz aktif gibi duruyor. Bazı aslanların ise ilişkiler çok gündemlerinde. İlişkilerle ilgili bir sanki yenilik, bir değişim, acaba ne olur? Olsa mı olur, olmasa mı iyi olur? Ya da bu bir iş projesi de olabilir. Bir işe kalkışmışsındır, yeni bir durum söz konusudur. Bunu eşin de yapıyor olabilir, sen değil ya da sevdiğin birisi. Böyle bir durum. Ve hemen çarşamba günü ay burcunuza geçer öğleden sonra. Cumartesi sabah saatlerine kadar ay Aslan burcunda ve sizin artık ortaya çıkma, kendini gösterme ve ne yapacaksam eğer hayatımda ya da yönümü nasıl belirleyeceksem action alma zamanları. Perşembe, cuma ki cuma burada Merkür Balık burcuna geçtiğinde biraz baskıcı da olabilir. Yani perşembe, cuma zor olabilir ama zor olsa da bir karar vereceksiniz. Bakın, ilişkiler evinizde bu hafta etki alıyor. Şimdi Venüs artık ilişkiler evinizde ve tam olarak Perşembe günü Mars'la kavuşuyor olacak. Dolayısıyla bence ortaklı işlerde bir yenilik düşünüyorsunuz ya da düşündünüz ya da hayata geçirdiniz. Bu hafta burası biraz böyle sıra dışı hareketlerde olabilir. Aklınızı karıştırabilir, fikrinizi bulaltabilir. Çünkü Merkür balığa geçince biraz o duygu ve düşünceler arasında gelgitler yaşarız. Dolayısıyla da çok sağlıklı düşünemeyebilir, gerçekçi olamayabiliriz. Biraz gerçekçi olmakta fayda var. Bilhassa bu hafta ve cumartesi günü dolunay gerçekleşir para evinizde. Bunun etkileri 10 gün sürecek. Önümüzdeki 10 gün boyunca mesela daha iyi değerlendirebileceğimiz günler de olacaktır. Burada iyi düşünüp doğru kararlar vermek gerekiyor gibi duruyor sevgili aslan burçları. Bu arada Güneş balığa geçiyor. Güneş sizin yönetici gezegeniniz. Bu en fazla sizi etkileyebilir. O yüzden de üstelik biraz size böyle yan duruyor, tam da bakmıyor. Aklınızı karıştırabilir. O yüzden dikkatli olunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu hafta mesela aile içi konular yok. Onu geçiyoruz. Orada öyle bir şey yok. Hayır, en çok ilişki, iş ve siz varsınız başrolde. Siz nasıl duruyorsanız ya da siz nasıl yönetiyorsanız her şey öyle ilerleyecek. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, 19-25 Şubat haftası tabii ki sizin haftanız. Çünkü burcunuzda bir dolunay yaşayacağız.
Cumartesi 24 Şubat Cumartesi günü 4 derece Başak Burcu'nda bir dolunay var efendim. Ve Başak Burçları hayatlarıyla ilgili bence önemli bir karar verecekler. Bu dolunay etkileri önümüzdeki 10 gün sürecek. Hafta sonundan itibaren 10 gün. Dolayısıyla da hafta ortasından itibaren ilişkiler dinamikleri çok hareketli. Kendi yaptıkları, yapmak istedikleri, bir yıldır uğraştıkları belki bir durum, bir konu ile ilgili bir gelişme bekleyebilirsiniz. 4 derecelerde yükselen güneş ya da ay ya da Venüs ya da başka bir gezegeniniz varsa Satürn, Plüto gibi bir yerleşiminiz tabii daha kalıcı, uzun vadeli, daha köklü bir konuyu işaret ediyor olabilir efendim. Ve bu haftanın evet başrolünde siz varsınız. Yine önemli bir konu daha. Pazartesi günü Güneş Balık burcuna geçer ve Güneş'in Balık burcuna geçmesi tabii ki sizin ilişkiler evinizde hareket edeceğini gösteriyor. Yine önümüzdeki bir ay boyunca tüm Başak burçlarının ilişkilerle olan bir takım değişimleri, yenilikleri, oradaki hareketler gündemlerinde olacak. Ve buraya bir Merkür ekleniyor ve Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Merkür de Balık burcuna geçer ve Merkür Balık burcuna Cuma günü geçecek bu arada. İşte tam olarak aktif bir ilişki dinamiği o günden itibaren daha güçlü hissedeceksiniz. Bazı yenilikler olabilir ilişkilerde. Oradaki gündemleriniz değişik, daha sıra dışı ilerleyebilir. Biraz daha eleştirel de olabilirsiniz. Lütfen oraya dikkat edin. İlişkilerde bazı kırılma noktaları getirebilir. Bu yılın aslında yine ilişkiler konusunda en önemli etki alan burçlarından biri de siz Başaklarsınız. Yıllık burç yorumlarında başlattım. Biten ilişkiler, biten ortaklıklar söz konusu olabilir ve bu dolunayda bunlarla ilgili bağlantılı bir durumu çalıştırabilir. Yeni bir ilişkiye de başlanabilir mesela diye söyleyebilirim. Evet sevgili Başak Burçları, bu anlamda bu şekilde enerjiler ama haftanın günlerine göre baktığımızda mesela haftaya Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Pazartesi, Salı sosyal bir enerji aktif. Belki sosyalleşirsiniz biraz arkadaşlarınızla dışarıda kafa dağıtmak için mesela bir şeyler öğrenmek için yeni bir etkinliğe katılmak için güzel 2 gün değerlendirebilirsiniz. Hemen çarşamba öğleden sonra enerjiler değişiyor. Cumartesi sabahına kadar Cuma günü dahil Ay Aslan Burcu'nda biraz içe kapanık bir süreç olabilir. Hatta şöyle söyleyeceğim. Mesela Perşembe günü Venüs ve Mars Kova burcunda kavuşuyor. Ay Venüs Mars karşıtlığı var. Hani bu biraz sağlığa, iş hayatına, akrabalara veya böyle evcil hayvanlara, ruhsal durumunuza biraz etki edebilir. Ona dikkat edin lütfen. Burada enerjiyi biraz akışa bırakmak çok daha önemlidir. Ciddi bir iş kovalıyor. Yeni bir şeye girişmeye çalışıyor olabilir. Orada bir emek harcıyor olabilirsiniz. Ve bu hemen pat diye hani yoluna girmez. Biraz emek vermek ya da biraz zamana yaymak gerekir bazı şeyleri. Başaklar bunu yapabilirler ama şimdi burada dikkat etmek gerekiyor. Mesela yeni bir iş ortaklığına giriyor olabilirsin. Yarım kalmış bir öncesi olan bir şey de olabilir. Ama hafta sonu Merkür de balığa geçiyor. Unutmayın. Merkür bu anlamda düşünsel bazda baktığımızda bir fluluk verebilir. Biraz sağlıklı çok düşünemeyebiliriz ya da bir anlaşmazlık olabilir mesela. Bunun gibi enerjiler söz konusu olabilir. Farkında olun. Mesela Perşembe günü kullanmayın önemli bir iş için diye tavsiye edeceğim. Zaten araya hafta sonu giriyor. Dolunay günü de çok tavsiye etmem. Çok ciddi bir konu için eğer opsiyonunuz varsa gelecek haftayı beklemenizi öneririm efendim. Şimdi sağlığa dikkat lütfen özellikle bu 2 gün ve cumartesi pazar artık Ay Başak Burcu'nda ve sizin burcunuzda seyrediyor olacak. İşte sizin için sahneye çıkma zamanı, konuşma, anlatma, paylaşma veya herhangi bir konuyu öne çıkarma, orada bir derleyip toplama mesela olabilir. Kararlarınızı, fikirlerinizi mesela ilişkiler bazında bence iyi çalışır burası hafta sonu. Uzak seyahatler veya başka yerlerde olan hedefleriniz varsa
Orası için çok iyi çalışır. Hafta sonunu kullanabilirsiniz. Özellikle cumartesi ve pazar günü mesela seyahat falan da verebilir bu hafta. Bazı seyahatler de planlanabilir. Önümüzdeki 10 gün için söylüyorum bu arada bunu. Evet, böyle bir enerji aktif. Umarım her şey istediğiniz gibi geçer. Ve Merkür'ün tabi balık burcuna, Güneş'in balık burcuna geçmesi de ilişkilerde bakalım nasıl bir yenilik, nasıl bir iş ortaklığı, nasıl bir gönül ilişkisi veya evlilikte nasıl bir yenilik getirecek. Hep birlikte göreceğiz efendim. Mutlu haftalar, hoşçakalın. Terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar, 19 ve 25 Şubat haftasındayız. Evet, bu hafta pazartesi günü Güneş artık burç değiştiriyor. Güneşimiz balık burcuna geçer ve önümüzdeki bir ay boyunca balık burcunda seyredecek ve terazilerin çalışma hayatlarını, sağlıkla ilgili gündemlerini oraya taşıyacak tabii ki. Ve bu hafta bir de dolunayımız olacağı için cumartesi günü 4 derece Başak Burcu'nda arka planda haberi olmadığı bazı konuları ortaya çıkartabilir. Bir takım gizli konuları, hani sırlar mesela diyelim, ortaya çıkartabilir. Aynı zamanda duygular üzerinde de oldukça yoğun olacağınız bir süreç olacak. Çünkü 12. evinizde bir dolunay var ve bu bir aslında tamamlanma olabilir. Mesela biraz ötelenmiş, üzerinde yeteri kadar konuşulmamış, konuşulması gereken bazı konular varsa onlarla ilgili olacağını söyleyebiliriz efendim. Evet, gündeminizde bir iş gündemi var sevgili teraziler. Çalışmak belki önemli olacak. Biraz zor olabilir ama bunun için niyet edin. Çünkü iş hayatıyla ilgili de gelişmeleri yine bu süreçte yaşayacaksınız ve bu hafta bunun ilk sinyalleri yaşamınıza gelecek. Sağlık biraz daha öne çıkacak dedik. Tedavilerin süreçleri olabilir. Akrabalarla ilgili gündemleriniz yine yoğun bir şekilde ortada olacak ve aynı zamanda aslında Güneş'in buraya geçmesiyle hafta sonu Merkür de buraya geçiyor. Biraz daha aktif olacaksınız o anlamda ve şunu söyleyebiliriz. Mesela çalışırken çalışır ve üretir, emek harcar ve para kazanır. Para hanenize de aslında olumlu açı yapıyor bu süreç. Şimdi dolunayın etkileri evet bir 10 gün kadar sürecektir. Duygusal olarak kendinizi çok baskılamayın lütfen. Bir şeyin üzerinde aşırı derecede düşünerek kendinizi evham yapmayın. Çok önemli de bir işiniz, bir konunuz varsa Perşembe gününü kullanmayın. Perşembe günü zor bir gün. Önemli bir değişim, önemli bir yenilik. Ama aynı zamanda Mars ay karşıtlıkları da var. Biraz böyle zor da olabilir. O yüzden tam o gün hani çok kullanılmaması bence daha iyi olur gibi duruyor. Haftanın günlerine göre baktığımızda pazartesi, salı ay yengeç burcunda çalışma aşkıyla yanıyorsunuz. İş, sorumluluklar, görevler, herhangi bir konuda girişim veya yeni bir işe başlama gibi konular ve tabii ki sadece iş değil bu. Hayatınızın tümünü ilgilendiren konularda bir düzenleme günleri olabilir haftanın ilk 2 günü. Ve çarşamba günü öğleden sonra ay artık Aslan Burcu'na geçer. Cumartesi sabah saatlerine kadar çok sosyal bir hafta sizi bekliyor. Bu özellikle Perşembe, Cuma, eş, dost, arkadaşlar, geziler, eğlence, biraz eğlenceyle de keyifle de ilgili gibi daha keyifli bir süreç. Hatta böyle yeni insanlarla sohbetler oluşturup yeni fikirler ortaya çıkabilir. Ciddi bir yenilik zamanı açıkçası burada. Böyle bir süreciniz var ama Perşembe günü tekrar altını çizelim, biraz stresli, hatta biraz dikkat edilmesi gereken bir gün. Özellikle ilişki yürüten arkadaşlar, işte flörtler bazında da mesela biraz zorlayıcı olabilir. Ani yön değişimleri getirebilir. Bazı terazilerin hayatlarına da yeni insanlar katacak bu arada. Yeni ilişkiler, yaratıcı konular, daha sosyal dinamikler ortaya çıkıyor. Evet efendim, hafta sonuna geldiğimizde cumartesi günü artık tam öğle saatlerinde Başak Dolunayımız gerçekleşiyor. Cumartesi, pazar Ay Başak Burcu'nda oldukça ciddi bir ruhani arınma, ruhani bir temizlik, duyguları arındırmak, kötü alışkanlıkları bırakmak, sevmediğiniz bir huyunuzu, hoşlanmadığınız bir davranışınızı mesela değiştirebilmek için de önümüzdeki 10 gün ciddi size
bence fırsatlar verecek. Hatta teraziler için ciddi bir detoks zamanı. Kilo vermek için, zinde olmak, fit olmak için, spora başlamak, beslenme ile ilgili konularda çok aktif bir süreçtesiniz. Bu hafta bu anlamda sizin çok işinize yarayacak değerli arkadaşlar. Ve hafta genelinde her şeyden bahsettik. Haftayı yönetmek ve duygu ve düşünceleri aktararak nasıl bir enerjide olduğunuz ve neyi kendinize çekeceğiniz sizin elinizde. Yani frekansınızı yükseltirseniz hayatınızda çok daha kolay ilerler efendim. Bu da ibadetle, duayla, meditasyonla ya da psikolojik çalışmalarla olacaktır. Kendinize iyi bakın efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Evet, yeni haftaya başlıyoruz. 19-25 Şubat haftasındayız. Ve bu hafta akreplere bazı müjdeler gelecek efendim. Müjdeli haberler alacaklar. Bu haftanın en şanslılarından diyebilirim sizler için. Pazartesi günü Güneş artık Balık burcuna geçer ve su elementi gökyüzünde güçlenir. Siz de bir su elementisiniz ve bir ay boyunca çok güzel, sevinçli haberler size getirir. Sizi parlatacak, keyfinizi, neşenizi yerine getirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve buraya hafta sonunda Merkür de geçiyor artık Balık burcuna. Tabii Merkür ve Güneş birlikte ilerleyecekler ve buradaki o enerjiyi daha güçlü bir şekilde aktif edecek. Neler olabilir mesela? Şunu da söyleyeyim, ondan sonra ona geçelim. Bu hafta bir dolunay haftası. Cumartesi günü hafta sonunda Başak Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Dolunayda bazı süreçleri tamamlanma, ortaya çıkarma, meyvesini gösterme zamanları. Demek ki akrep burçları mesela nereden etki alır? Nasıl etki alır? Başta çocuklar diyeceğim. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler gelir. Sürpriz haberler gelir. Diğer yandan aşk ve ilişkiler diyeceğim. Evet, bazı akrepler bir takım ilişkileri bitirebilir, yeni ilişkiler getirebilir hayatına. Özellikle ilişkiler konusu yine ikinci sırada tabii ilişki yaşayan ya da öyle bir olasılığı olanlar için. Ve bir diğer konu tabii finans, para konuları. Bunlar nasıl gelişir? Şimdi Merkür de buraya geçeceği için Merkür burada sizin finans deyince para alanlarınızı biraz zorlayabilir. Yanılma, hayal kırıklığına uğrama, dikkatsiz ve yanlış adımlar atarak yanlış yatırımlar yapma gibi potansiyeli açığa çıkartıyor. Çünkü hani ciddi bir balık stelyumu oluşuyor. Satürn, Güneş, Neptün de orada. Hemen bu hafta olmaz bu etki ama bir ay boyunca burada eğer haritanızda biliyorsanız, günlük yorumları da eğer takip ediyorsanız ve piyasalarla ilgileniyorsanız bunu gün gün takip etmenizi tavsiye ederim. Kazanç da var ama risk de var burada. Evet, genel olarak haftanın diğer önemli başlığı, bu hafta artık Venüs Kova burcunda Mars ve Plüto ile birlikte ilerliyorlar ve bu akrep burçları için yaşadıkları yeri ilgilendiren konularda bazı özgürleşmeler getirecektir. Oradan bir bağımsızlaşmaya çalışıyor. Onun için emek harcıyor ya da biraz da yoruluyorsa, çünkü bu yorucu bir aynı zamanda durum. Mesela aile içindeki kişilerle zıtlaşmalar verebilir. Anneyle, diğer kadın figürlerle olabilir. Tartışmalara da fikir ayrılıklarından dolayı bu arada sebebiyet verebilir. Diyelim evden ayrılmak istiyorsun. Gençsin, anne, baba ya da ebeveynlerde belki izin çıkmıyor. Ya da bir mekanla ilgili bir konuda bir uzlaşmaya varamama, aslında kararlı olmak ama hayata geçirmekte sıkıntı çekmek gibi bir takım zorlayıcı faktörler oluşabilir. Şimdi bu hafta mesela burayı zorlayabilecek birkaç günümüz var. Hemen söyleyeceğim. Günlere göre baktığımızda ise haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Yine sizi destekliyor.
bir eğitimle ilgili güzel bir haber gelir. Bir mahkemeden gelebilir. Uzak bir yerden beklediğiniz bir durum olabilir. Veya siz bir küçük de olsa böyle bir seyahat planı yapabilirsiniz. Böyle bir 2 gün güzel. Pazartesi, salı günü sizler için. Şimdi gelelim çarşamba öğleden sonra sizin için işler ciddileşiyor. Cumartesi gününe kadar Ay Aslan Burcu'nda ve siz bir karar vereceksiniz. Ve bu kararı alırken lütfen 22'si Perşembe gününü dikkate alarak hareket edin. Zor bir gün. Çünkü aile, ev, işle ilgili konular, o aralarda bir sıkıntı var. Bazı akreplerin belki eşten dolayı da bu olabilir. Yani orada bir fikir birliğine varılamıyor, bir uzlaşma olamıyor ve orada bir dağınıklık, hani bir arafta kalan bir şeyler var. Buraları toparlamak için dediğim gibi, çünkü Venüs Mars kavuşuyor o gün, Perşembe günü ve Ay Uranüs ve Mars karşıtlığı da var. Ne oldu? Statüyle ilgili konularda işte üstlerinle, amirinle ya da şirket sahibisin ya da bir CEO'sun, müdürsün vesaire, çok böyle dikkat etmek gerekiyor. Yani sınırda çizgilerdir. Hassasiyet çabuk kaybolabilir. Asi bir rüzgar çünkü. Temkinli olmakta fayda var açıkçası. Diğer yandan efendim Cuma günü Merkür de artık Balık burcuna geçer ve biraz önce bahsetmiş olduğum gibi finansal konular, çocuklar, aşk, yaratıcılık, sanat. Şunu söyleyelim. Bu alan sizi inanılmaz hayallere götürür. Çok ilham vericidir. Sanatsal konularda çok fayda sağlarsınız. Özellikle bu ve buna benzer bir meslek yapıyorsanız mesela, gerçekten ilahi bir böyle sınırsız bir hayal ve ilham gücü gelir. Yazarsın, çizersin, şarkı sözü vesaire besteler, müzikle, ondan sonra resimle, gerçekten böyle galerileri gezmek, bu tip yerlerde bulmak için de çok iyidir. Efendim, evet, hafta sonu cumartesi günü Başak Burcu'ndaki dolunayımız doğuyor. Sosyal çevreniz oldukça öne çıkıyor. Arkadaş, eş, dost ya da toplumsal konularla ilgili bir takım mesela ekipler, gruplar ya da mesela ekip olarak çalıştığınız insanlarla ilgili durumlar, konular gündeminizde olacak ve bunun etkisi 10 gün kadar sürebilir. Yeni tanıştığınız veya hayatınızda yeni girmiş bazı kişiler ya da bir süredir beraberliği süren kişilerle bazı yol ayrımlarına da gitme olasılığınız var. Doğum haritanız eğer etki alıyorsa. Cumartesi günü dolunay günü biraz stresli olabilir. Ama bu dolunayın etkileri size çok da zorlayıcı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bu hafta bence en şanslı akrepler efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, yeni bir haftaya giriyoruz. 19 ve 25 Şubat haftasındayız. Evet, bu hafta gökyüzünde önemli gezegenlerimiz yer burç değiştiriyor. Öncelikle Güneşimiz artık Balık burcuna geçiyor pazartesi günü itibariyle ve yay burçları için tabii ki yaşam yerlerini ilgilendiren konular devreye giriyor. Evet, ev, yaşadıkları yer, oradaki yenilikler, değişimler, oradaki olması gereken ne varsa Güneş evinizde parlayacak. Ev yaşantınızda, anne baba ebeveynlerle ilgili konularda süregelen durumlar biraz daha net, belirgin olacak. Orada bazı çözümler gösterecek size. Ve hafta sonunda Merkür de bu alana geçiş yapar. Balık burcuna ve önümüzdeki süreçte de dediğim gibi burada daha fazla iletişim, bilgi, düşünsel anlamda da daha yoğun bir süreç. Hatta evinizde birçok da misafir vesaire ağırlayacağınız bir zaman dilimi olacak sizin için. Evet, bu haftanın önemli bir dolunayı da var. O da cumartesi günü 24 Şubat'ta. Başak Burcu'nda sizin kariyer evinizde bir dolunay meydana geliyor. Eğer yay olarak işle ilgili bir gelişme varsa tabii bu hafta özellikle burası çalışacaktır. Cumartesiden itibaren burası 10 gün etki alıyor. İş bırakma, iş değiştirme, orada bir yenilik, atama vesaire gibi konular ve buna binaen de bir takım uzak hedeflerinize doğru bir enerji akışı söz konusu olacak. Eğitimdir, mahkemedir mesela,
ticari konulardır. Burada yeni bu arada iş anlaşmaları da getirebilir. Ya da çalışmayanlar için mesela ailevi meseleleri gündeme getirecektir. Evet sevgili yay burçları, şimdi bu haftanın önemli bir durumu daha var. Venüs sevgi gezegenimiz artık Kova burcunda ve bu hafta Plüto, Mars hepsi birlikte yürüyecekler ve Perşembe günü Venüs Mars'la Kova burcunun 0 derecesinde kavuşacak. Ve sizin girişimler yapma zamanınız artık. Yeni bir hareketlilik var. Yaşamınızda başlangıçlar yapmak, eskiyi silip yeni bir adım atmak için önemli bir zaman dilimi başladı zaten. Ve Venüs'ün buraya geçmesiyle bunlar mesela en çok nerede olur? Herhangi bir konuda eğitim almak, yabancı konular, İngilizce gibi ya da diğer yabancı diller gibi konulara birazcık daha yakın hissetmek, teknolojiyle ilgili konular, yeni siteler açmak, bu gibi işlere başlamak, dijital platformlara daha fazla ilgi görmek gibi durumlarda olacak ve tabii yakın çevrenizle olan bağlarınızı da önemli ölçüde değişime doğru götüren bir enerji. Evet, hafta boyunca evet, değişken grup burçlar için böyle bir takım zorlayıcı günler olabilir. Onlardan bir tanesi mesela Perşembe günü. Özellikle bir vize, pasaport, başvuru, mahkeme, başka bir ticari konu olabilir, eğitimle ilgili konular olabilir. Bunlar için belki çok kullanmasak daha iyi gibi. Biraz zorlu bir gün. Bir seyahat mesela, ki bu hafta belki bir seyahat yapabilir veya bunun planını da yapabilirsiniz. Perşembe günü biraz dikkat. Haftaya baktığımızda ise mesela haftanın ilk 2 günü Güneş Balık burcuna geçiyor. Evet, ama Ay Yengeç burcunda. Ödemeleriniz mi var? Faturanızı mı ödeyeceksiniz? Ya da bir başvuru mu yapmanız gerekiyor? Bir devlet kurumuna mesela. Böyle bir enerji var. Haftanın 2 günü bu arada geçerli ve bence yapabilirsiniz de, gayet de hani çok öyle aşırı zor bir enerji yok burada. Finansal konular, banka vesaire gibi işlerinizi halledebilirsiniz. Evet, haftanın ortası tam olarak aslında devreye giriyor. Çarşamba öğleden sonra Ay Aslan burcuna geçer ve biraz uzak hedeflerinize yönelebilirsiniz. Araştırma, arge yapma, istediğiniz bir şeyin mesela altyapısını hazırlamak için gezme, sosyal medyada okuma gibi konular ve hukuki süreçler. Buradan haberler gelebilir mesela bu hafta veya böyle bir başvurunuz olabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz için, eğitimle ilgili işleriniz için Perşembe, Cuma sizi önemli şekilde etkileyebilir. Bence güzel şeyler de duyarsınız diye düşünüyorum. Güzel haberler de alabilirsiniz diye düşünüyorum. Efendim, evet, Cuma günü artık Merkür de Balık burcuna geçer ve uzaktan misafir gelebilir, siz gidebilirsiniz. Ya da böyle yakın çevrenizde çok iç içe olacağınız bir süreç. Hani dedim ya biraz önce, çok kaynaşacağınız aile içinde böyle sofralar, yemekler falan da güzel gözüküyor. Ve hafta sonuna geldiğimizde Cumartesi günü tam kariyer evinizde bir dolunay doğuyor. Bunun etkilerini mutlaka hafta ortasına itibaren alırsınız. Ve burada bir sonuçlanma söz konusu olur. Belirsiz kalan, arafta olan bir konu, bir gündem söz konusu olacak. 4 derecede gerçekleşiyor. 4 derece Başak Burcu'nda. Hem size hem yaşamınızı hem ailenizi ilgilendiren bir durum gelişebilir açıkçası burada. Hafta sonu yine Ay Başak Burcu'nda önemli konuları konuşuyor, önemli konuları düzenliyor olacaksınız sevgili yay burçları. Kendinize iyi bakın, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan değerli dostlar, yeni haftaya sürpriz gelişmelerle başlayan burçsunuz. Evet, bu hafta 19-25 Şubat haftası ve Güneş Balık burcuna geçiyor hemen pazartesi günü. Cumartesi günü Başak Burcu'nun 4 derecesinde bir dolunay var ve Merkür de Balık burcuna geçer ve sizin bu uzak hedeflerinizle ilgili uzaktan beklediğiniz haberler, yapacağınız anlaşmalar, belki taşınmalar, eğitimle ilgili konular, girişimler, başlangıçlar, evet, pazartesi itibariyle devreye giriyor.
Güneş Balık burcunda önümüzdeki bir ay boyunca en çok öğrenen burç siz olacaksınız. Yeni bir eğitim almak mesela. Beklediğiniz ya da zamanını kolladığınız bir duruma girişmek, başlamak için. Yakın çevrenizde olan bağlarınızı çok fazla iç içe yaşayacağınız bir süreç. Bilhassa burası Cuma günden itibaren Merkür'ün de Balık burcuna geçmesiyle daha da hareketlenecek. Çok daha hassas, daha duygusal, daha vicdanlı, daha merhametli ve içsel olarak da duygularınızı paylaşımcı olacaksınız. Değerli oğlaklar genellikle bunu çok fazla yapmıyorlar ve bunu yapmak aslında sizlere çok iyi gelecek. Evet, burası bu şekilde hareketli. Hatta bir şey daha ekleyeceğim. Bazı alışverişler için de önemli olacak. Özellikle dijital konularla ilgili, elektronik eşyalarla ilgili ve tabii ki sosyal medya, sosyal platformlarda da ve trafikte de özellikle araç trafiğinde de hareketli bir süreç. Ve hafta sonunda bir Başak Dolunay'ı, bu size önemli bazı sonuçlanmalar getirecek. Getirebileceği olasılıklar mesela bir vize başvurum vardır. Onun cevabı gelir. Eğitimle ilgili bir girişimin vardır. Onunla ilgili bir gelişme getirir. Hukuki süreçler, evet, ve ticari konuları hareketlendirir ki ticaret de burada önemli anlaşmalar, yeni işbirlikleri getirebilir. Seyahatlere çıkarabilir mesela sizi veya bir seyahatle ilgili yeni bir gelişme, uzak yolla ilgili bir gelişme, belki de bir taşınma söz konusu olacak. Efendim, bu hafta biraz zorlanabileceğimiz aslında bir iki gün var. Birisi Perşembe günü. Çünkü bizim ilişki gezegenimiz Venüs artık Kova burcunda ve Mars'la Plüto'yla birlikte ilerleyecekler ve aslında mücadelesini verdikleri şey Oğlakların para. Orada bir yenilik yapmaya çalışıyorlar. Orada bir geçiş sağlamaya çalışıyorlar. Oradaki yeniliği hayatlarına daha kolay nasıl adapte edebilirim derdinde olabilir bir takım Oğlak burçları ve Perşembe günü burası biraz action'lı gözüküyor, hareketli gözüküyor. Para işlerinizi halletmek için veya oralarda beklentilerinizi karşılamak için Çarşamba ve Perşembe çok yoğun bir bilgi ve iletişim trafiği gözüküyor size. Şimdi buraya geçmeden haftanın ilk gününden itibaren sırasıyla size özetleyeceğim. Pazartesi, Salı. Oğlak burçlarının tam karşısında Ay ilerliyor Yengeç burcunda ve ilişkilerinizle ilgili konular, konuşmalar, gündemler devrede olacak. Bu bir iş olur, bu bir ortaklık olur, bu önemli bir iş projesi olabilir. Ya da sevgilinizle, eşinizle, belki de onların yaşamlarını ilgilendiren konularda bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Oraları güzel yönetebilirsiniz. Keyifli, çok da zorlayıcı bir iki gün değil. Ve hafta ortası Çarşamba öğleden sonra enerjiler değişiyor. Ay Aslan burcuna geçiyor. Cuma gününe kadar işte parasal konular burada devreye giriyor. Ödemeler giriyor. Beklenen paralar giriyor. Ortaklı işlerde olabilir. Kardeşlerle ilgili konuların bir paylaşımı söz konusu olabilir. Burada hani devletle, böyle resmi kurumlarla ilgili konular, vergi, borç, sigorta vesaire, kredilerle ilgili olabilir, onların geri ödemesi veya burada bir yenilik ya da bir yapılandırma gibi konu söz konusu olacak. Yani özellikle resmi yerlerle ilgili konular için hani Perşembe günü es geçin. Perşembe günü biraz stresli, zor, hırslı, mücadeleli bir gün. Dikkatli de olmak gerekiyor. Eğer çok mühim değilse bir gün öncesini mesela değerlendirin ya da eğer tabii elinizdeyse böyle bir seçeneğiniz varsa önümüzdeki haftayı bekleyin diye tavsiye edeceğim. Biraz zor. Çünkü ilişkiler adına da zor. Parasal konular için de biraz zorlayıcı olabilir açıkçası. Evet, ve Cuma günü Merkür Balık burcuna geçer ve Cumartesi günü öğle saatlerinde buradaki dolunay gerçekleşiyor Başak burcunda. Evet, güzel haberler gelir, seyahatler getirebilir, yolculuklara gidebilirsiniz. Eğitim, öğrenim, akademik konular,
kariyerle ilgili, iş konuları vesaire. Yani kendinize uzağa koyduğunuz hedefleriniz çalışacak. Bu da aslında bence en verimli. Çünkü size destek olan bir dolunay. Toprak elementinde. Bilhassa 4 derecelerde yükselen güneş vesaire gibi bir yerleşiminiz varsa sevindirici sonuçlar getirir açıkçası size. Ve cumartesi, pazar günü zaten işte bir seyahat, bir gezi, bir yerlere gitmek de olabilir. Herkesin tabii doğum haritasına göre farklı etkiler getirecektir ama bence bu haftanın yine en keyifli etkilerini alan bir diğer burçta Oğlaklar olacak. Dolunayın etkileri bu arada 10 gün sürecek ve oradaki gelişmeleri hayatınızın ortasına taşıyacağınızda bir gelecek hafta sizi bekliyor sevgili Oğlaklar. Umarım her şey istediğiniz gibi gönlünce geçsin. Mutlu haftalar diliyorum. Merhaba balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar. Mutlu haftalar. Pazartesi günü ayın 19'unda Güneş burcunuza geçiyor ve hepinizin doğum günü kutlu olsun. Harika bir yıl geçirmenizi diliyorum efendim. Pazartesi günü itibariyle 19 Şubat pazartesi günü Güneş burcunuza geçer. 19-25 Şubat haftasında da sizin için önemli günler başlıyor. Çünkü artık Güneş burcunuzda ya da mesela yükseleniz de balık olabilir. Yükselenizin üzerinde Güneş artık sizin için pırıl pırıl parlayacak, yaşamınıza ışık tutacak, aydınlatacak. Gelişmeleri daha net kontrol edebileceksiniz ve yaşamınızdaki değişimleri, yenilikleri başlatmak ya da kararlar vermek için de önemli bir süreçtir. Hepimiz için, yani her burç için, her ay hangi burçtaysa Güneş onun için parlar. Bu ayda sizin için parlıyor. Ve bu hafta bir dolunay haftasındayız. Balık burçları tam cumartesi günü bir dolunay Başak Burcu'nun 4 derecesinde, ilişkiler evinizde. Evet, bir takım ilişkilerde bazı sonuçlanmalar getirecek. Evli olanlar için evlilikleriyle ilgili olabilir ya da işleriyle ilgili, belki eşinin işiyle ilgili. Eşinin sağlığı da olabilir. Veya evli olmayanlar için bir hayat arkadaşı, bir sevgili olabilir. Ya da yeni bir iş süreci vardır, bir anlaşma gerekiyordur ve bir tamamlanma söz konusu olur. Bu alan çok güçlü çalışıyor. Burada önemli konular devreye girecek gerçekten ve ben bunun daha çok aslında ilişkiler adına olacağını düşünüyorum. Özel hayatımızla ilgili yani. Böyle gelişmeler bu hafta ve Dolunay'dan sonraki 10 günde balık burçlarının hayatlarında olacak. Bazı balıklar belki yeni bir ilişki başlatacak. Bazıları da tam tersi mevcut ilişkileriyle ilgili bir takım böyle krizler yaşıyorsanız eğer biraz sarsıntı, çatırdamalar olabilir. Peki hangi günler olabilir efendim? Şimdi bu hafta sevgi gezegenimiz Venüs Kova burcuna geçti. Mars da zaten Kova'da, Plüto ile birlikte ve bu hafta Perşembe günü kavuşuyorlar. Ve sevgili balıklar, çalışan balıklar, sağlık sorunu olan balıklar ya da buna hazırlanan balıklar. Şimdi bu Perşembe günü biraz sıkıntı yaratabilir. Çat diye bir şeyler duyabilirsiniz. Arka plan enerjiler çalışıyor. Ya da önemli bir konuyu kendi içinizde tamamlayabilirsiniz. Ama bu biraz zor olabilir. Yani duygusal anlamda kendinizi yıpratmayın. Önceden onu söylemek istiyorum. Çünkü içsel dünyanız yani gerçekten çok büyük aydınlanmalar yaşıyor. Kafanızın içi, gönlünüz içi, gözlerinizden bile fışkırıyor olabilir. Çok ciddi şekilde etki alıyorsunuz arka planda. Ve bu haftanın pazartesi, salı günü sizin için gayet güzel, keyifli, sizi destekleyen bir iki gün olacak. Ay Yengeç burcunda seyrediyor olacak ve çarşamba öğleden sonra enerjimiz değişiyor. Ateş elementi geliyor hayatımıza. Aslında çalışma hayatı öne çıkar, sağlık öne çıkar. O yüzden de dedim ki Perşembe günü biraz sıkıntılı, dikkat. Cuma günü de burada Merkür bu sefer Balık burcuna, yani burcunuza geçer ve sizin kendi duygularınızı dile getirmek, kendinizi daha iyi ifade edebilmek, doğru kelimeleri bulabilmek belki
için daha kolay bir süreç olacak. Çünkü Merkür de artık burcunuzda. Özellikle cumartesi gününden itibaren kendinizi daha rahat hissederek daha kendinizi ortaya koymak için önemli fırsatlar bulabilirsiniz. Evet, hafta sonuna geldiğimizde ise işte Dolunay, Cumartesi günü Dolunay'ı yaşıyoruz. Ay Başak Burcu'nda ve ilişki dinamikleriniz gündeme gelecek. Ortaklı işleriniz, belki yeni bir işe girişiyorsunuz. Onunla ilgili bir sonuçlanma, belki bir imza atacaksınız gibi bazı tamamlanmalar söz konusu olacak sevgili balık burçları. Yönetici gezegeniniz sizin de Jüpiter. O da hala Boğa burcunda. Mesela oraya baktığımızda aslında sizin için olumlu da çalıştığını söyleyebilirim. Ama diğer yandan şöyle söyleyebiliriz. Girişimler, beklentiler, bir takım yeni başlangıçlar adına bence çok destekleniyorsunuz. Özellikle Nisan'ı bekleyin zaten. Ha, bu arada yıllık burç yorumlarınızı izleyin. Orada biraz daha burada bu konularda detay bulabilirsiniz. Balıklar için de önemli bir yıl ve bu yaşayacağımız dolunay aslında Eylül ayına biraz atıfta yapıyor diyebilirim sevgili dostlar. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek üzere. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, 19-25 Şubat haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz efendim. Bu hafta gökyüzünde neler oluyor ve sizi nasıl etkiliyor? Şimdi pazartesi günü Güneş Balığa geçiyor ve önümüzdeki bir ay boyunca para hanenize artılar yazdırmaya başlıyorsunuz. Çünkü hafta sonu buraya Merkür de geçiyor ve aynı zamanda hemen cumartesi 24 Şubat günü de yine para evinizin karşısında bir dolunay, Başak Dolunay'ı doğacak ve bu haftanın en çok parasal konuları, gelirler bakımından, bu arada kazançlar bakımından siz kovaların yüzünü güldürecek. Çünkü Güneş bir ay boyunca para evinizi pırıl pırıl parlatacak sevgili kovalar. Umarım güzel haberler, güzel kazançlar elde edersiniz diyorum. Şimdi genel olarak bu haftanın önemli bir durumu daha var. O da Venüs burcunuzda, Mars, Plüto burcunuzda ve bu hafta bu üçü kavuşumda olacak. 0 ve 2 derecelerde. Eğer kova olarak böyle bir derecelere sahipseniz önemli. Çünkü Perşembe günü Mars ve Venüs kavuşacak. Hani sevgi gezegeniyle savaş gezegeninin kavuşması tabii ki bir mücadele, tabii ki bir yorucu durumu ortaya çıkartabilir. Bu da Venüs için hiç güzel bir şey değil. Venüs sevmez böyle şeyleri. Ama burada bizim bir mücadele vermemiz gerekiyor gibi duruyor. Ve kovalar zaten bir mücadele, bir yenilik içerisinde yaşamlarının tümünü köklü bir şekilde değiştirme yolunda ilerliyorlar. Perşembe günü biraz stresli. O yüzden özellikle kovalar ikili ilişkilerine Perşembe, Cuma dikkat etsin. Özellikle Perşembe biraz zor bir gün. Hem dediğim gibi Mars Venüs kavuşuyor. İlişkilerde dikkat. Lütfen sarsıcı olabilir. Aynı zamanda o gün işte Ay Venüs Mars'la falan karesi var. İlişkilerin çok üstüne gitmeyin açıkçası. Bunu önceden söylemek istiyorum. Ve diğer günlere göre baktığımızda bu hafta başka neler olacakmış? Evet, Güneş Balık burcuna geçer ve haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Tabii ki günlük hayatınızın yoğun olduğu bir hafta başlangıcı. Mesela pazartesi günü işte çok yoğun bir gün olur. Doktora gitmeniz gerekiyordur. Doktor randevularınız vardır. İşte bir fizik tedavi randevunuz vardır gibi konular gündeminizde olacak. Aynı zamanda sizin değil de belki başka bir sevdiğinizin sağlık sorunu, bir hayvan sağlık sorunu vesaire olabilir. Ve beslenmedir, hijyendir, bununla ilgili konular için de temizlik yapmak veya böyle bir arındırıcı çalışmalar yapmak, bu temizlik ve içsel, ruhsal da olabilir. Bunlar için de güzel bir iki gün olacak. Şimdi çarşamba günü asıl hareketleniyor gökyüzü. Öğleden sonra Ay Aslan'a geçer. Cumartesi gününe kadar ilişkileriniz gündeminizde olacak. Bunlar her türlü ilişki olabilir. Dostane, arkadaş,
evlilik, iş, bunlarla ilgili gelişmeleri takip edeceksiniz. Biraz önce uyardım zaten. Perşembe günü de biraz dikkat diyelim efendim. Ay Aslan burcunda olduğunda biraz egolarımızı da öne çıkartır. Bir de Venüs Mars'la ilişkilerde bir takım kırılmalar söz konusu olma olasılığı var. Buraya dikkat diyelim. Bu arada hemen devamında cumartesi günü zaten paylaşılan kaynaklar dediğimiz alanınızda bir dolunay doğuyor. Ve hafta sonu boyunca da Ay Başak Burcu'nda eşle ilgili konunun paylaşılması, aile içindeki bir konuda bir parayla ilgili bir durum, bir ortaklı iş olabilir ya da bir vergi sigorta benzeri şeyler, bir emeklilik olabilir, resmi kurumlarla işleriniz olacak, kredi işleriniz olacak bu arada. Sevgili kovalar, kredilerle çok ilgileneceksiniz. Özellikle dolunay sonrası 10 günde bu çok güçlü şekilde çalışacak. Bazı yapılandırmalar vesaire gibi durumlar, konular söz konusu olacak. Eğer süren bir süreç varsa bir davanız olabilir, bir miraslı konu olabilir. Bir şeyi devretmek, bir şeyle uğraşmak gibi konularda birazcık daha zaman alabilir. Onu da burada hatırlatmak istiyorum. Çünkü kovaların balıklarla balık burcunda çünkü kovaların parasal konuları yılın sonuna kadar birazcık daha böyle coşkulu şekilde ilerleyecek gibi duruyor. Evet, mutlu bir hafta dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.